1935 yılında Cleveland'da eğer bir ceset atmak için yer arıyor olsaydınız muhtemelen Kingsbury Run'dan daha iyi bir yer bulamazdınız. Burası sarp bir uçurumu takip eden ıssız bir arazi parçasıydı. Havadan bakıldığında bu uçurum şehrin doğu yakası boyunca uzanan ve sonunda Cuyahoga Nehri'nin kirli kahverengi sularına tutunmanın zor olduğu bir yerdi. Cleveland sakinleri, çoğu burada yaşamak zorunda kalanlar hariç, buradan uzak dururdu. Büyük buhranın ardından şehrin evsiz nüfusu burada hurda kereste, karton ve teneke levhalardan inşa edilmiş derme çatma kulübelerden oluşan bir kamp kurmuştu. Geceleri şehirden bakıldığında uzaktaki depolama tanklarının ve kararmış fabrika binalarının gölgeleri arasında kamp ateşinin loş pırıltısı seçilebilirdi. Ancak gece vakti oraya girebilmek için deli olmak gerekirdi. Ilık bir Eylül sonrasında okuldan eve dönen iki genç çocuk yollarını Kingsbury Run'dan geçirdiler. Jackass Hill olarak bilinen yabani otlarla kaplı yamaçta şakalaşarak ve birbirlerini iterek yürüyorlardı. Dik bir setin otların arasından fırlamış yabancı bir cisim gördüler ve ne olduğunu anlamak için yaklaştılar. Sonra buldukları şeyin ne olduğunu anlayınca çocuklardan biri nefesini tuttu. Çığlık atarak ve yardım çağırarak aksi yöne doğru koşmaya başladı. O sırada yakında yürüyen bir adama neredeyse çarpıyorlardı. Adam onlara ne olduğunu sorunca çocuklardan biri "Aşağıda biri var ama kafası yok" dedi. Cleveland halkı aralarında bir seri katil olduğundan böylece ilk defa haberleri olacaktı. 1935 ile 1938 yılları arasında katil 13 kişiyi, belki de çok daha fazlasını öldürecekti. Bu dava kısa sürede tarihin en büyük kanun adamlarından biri olan Elliot Ness'in dikkatini çekecekti. Hatta bazıları Ness'i kırılma noktasına sürükleyen davanın bu olduğunu söylüyorlardı. Polis Kingsbury Run'da aslında iki ceset bulmuştu. Çocukların rastladığı ceset ve yaklaşık 10 metre ötedeki bir diğeri. Her iki ceset de erkekti ve çorapları hariç tamamen çıplaktı. Kurbanların her birinin başı ve cinsel organları kesilmişti. Bölgede yapılan daha kapsamlı bir arama, eksik parçaların kısa mesafede öteye atıldığını ortaya çıkardı. Çevrede kan izlerine rastlanmamıştı. Müfettişler adamların başka bir yerde öldürüldüğünü ve cesetlerin kalıntılarının buraya atıldığını düşünüyordu. İkinci kurban ilkinden yaşça büyük olandı ve cesedi fena halde çürümüştü. Birinin cesedi bilinmeyen bir solüsyonla kaplayarak korumaya çalıştığına dair işaretler olsa da Cleveland patoloğu adamın yaklaşık 2 hafta önce öldüğünü ve muhtemelen çok fazla çürüdüğü için buraya atıldığına inanıyordu. Çocukların bulduğu daha genç olan kurban ise 3 gündür ölüydü. Bu kişinin ateşli silah taşımaktan sabıkası olan 28 yaşındaki Edward Andrews olduğu tespit edildi. Andrews, Kingsbury Run bölgesinde yaşayan biriydi ve sarhoş olup kavga etmesiyle tanınırdı. Yaşlı adamın kimliği ise hiçbir zaman belirlenemedi. Belki de en rahatsız edici gerçek, patoloğun açıkladığı üzere her iki adamın da kafaları kesilirken hayatta olmalarıydı. Katil ellerini ve ayaklarını iplerle bağlamıştı. Bu bölgedeki baskı izleri ölmeden önce büyük bir direnç gösterdiklerini kanıtlıyordu. Bunu yapan kişi kafaları ayırırken dikkate değer bir anatomik becerisi sergilemişti. Bu nedenle polis katilin bir kasap, bir taklitçi veya insan anatomisi hakkında bilgi sahibi biri. Hatta belki de bir doktor olabileceğinden şüphelenildi. Gazetelerin katile Kingsbury Run deli kasabı adını takması da uzun sürmedi. Dedektifler katilin Edward'a kim besleyen biri olduğu teorisine odaklandılar. Ama takip ettikleri her iz sonuçsuz kaldı. 4 ay sonra soğuk bir Ocak öğleden sonrasında uluyan bir köpek ve bir kadın korkunç bir keşfe sürüklendi. 20. caddede yaşayan bir kadın köpeğin ulumasından bıkmıştı ve ne olduğuna bakmaya gitti. Köpek eski bir fabrikanın yakınında bir çuval parçalamaya çalışıyordu. Kadın çuvalın içine baktığında ilk başta bunların birkaç parça jambon olduğunu sandı. Sonra komşusunu çağırdı ve komşusu çuvalın içine göz attı ve ne olduğunu anında anladı. Bir kadının gövdesi ve kesilmiş sağ koluna bakıyorlardı. Kadının başı, sol kolu, bacaklarının alt kısmı kayıptı. Polis parmak izlerini kullanarak kadının yerel bir seks işçisi olan Florence Polil olduğu belirlendi. Polis yine pek çok ipucunu takip etti ancak hepsi çıkmaza girdi. 2 hafta sonra kadının bacakları ve sol kolu birçok konteynerinde bulundu. Başı ise asla bulunamadı.
Artık polis bu suçların hepsinin birbiriyle bağlantılı olduğunu fark ediyordu. Seri katil terminini kullanmasına daha onca yıl olsa da bu cinayetlerin aynı dengesiz bireyler tarafından işlendiğine inanmaya başladılar. Ayrıca 1934 yılında Lake Erie kıyısında bulunan ve o günlerden beri çözülmemiş olan başka bir kimliği belirsiz kadın gövdesi vakası da bu dosyaya eklediler. Bu cinayetlerin işlendiği dönemde Cleveland Belediye Başkanı, kamu güvenliği direktörü olarak efsanevi Elliot Ness'i atamıştı. Birkaç yıl önce Amerika'nın en ünlü gangsteri Al Capone'u deviren Dokunulmazlar ekibinin lideri olarak tarihe geçmişti. Ness'in şöhreti Cleveland'da da peşini bırakmadı ve Toros katillerinin peşine düşmesi halk tarafından büyük bir umutla karşılandı. Cleveland, Amerika'nın en tehlikeli şehirlerinden biriydi ve Ness, dürüstlük imajıyla şehri temizlemek için getirilmişti. Görevine gelir gelmez polis teşkilatındaki yolsuzlukları temizledi ve telsiz arabalar gibi son teknolojileri tanıttı. Hatta ünlü dedektif karakteri Dick Tracy'nin Ness'ten esinlenerek yaratıldığı söylenir. Ancak Ness bir reformcu olarak kazandığı efsane hikayenin bir kısmıydı. Yasak döneminde kendisinin içki içtiği biliniyordu ve sonuç almak için sık sık kuralları esnetirdi. Üçüncü ve son eşi Elizabeth ile tanışmadan önce 2 başarısızlık evlilik yapmıştı. Fakat kasap davası onun gözden düşüşünün başlangıcı gibi görünüyordu. 1936 yılında 3 parçalanmış ceset daha bulundu. Bunlardan hiçbirinin kimliği tespit edilemedi. Ancak birine vücuttaki dövmeleri nedeniyle dövmeli adam lakabı takıldı. Ertesi yıl Lake Erie'deki bölgede olmak üzere 3 kadın kurban daha bulundu. Bir diğeri bir köprünün altında çuval içinde, sonuncusu ise başı kesilmiş halde The Falls adlı bölgede bulundu. 1938'e gelindiğinde 3 kurban daha bulundu. Kamuoyu Elliot Ness üzerindeki baskıyı iyice arttırdı. Cuyahoga bölge şerifi Martin O'Donnell bir tutuklama yaptığını duyurduğunda davada bir umut ışığı oldu. Tutuklanan kişi Florence Palillo'yu öldürdüğünü itiraf eden Frank Olezar adında bir duvar ustasıydı. Ancak kısa bir süre sonra bu itiraf polis tarafından dövülerek alındığını ve hikayede çok sayıda çelişki olduğu anlaşıldı. Dolezar daha sonra gözaltındayken şüpheli bir şekilde öldü. Cesedi üzerinde yapılan incelemede çok sayıda morluk ve çok sayıda kaburga kırığı olduğu anlaşıldı. Davanın baş dedektifi Peter, başka şehirlerdeki benzer cinayetleri duyduğunda katilin sürekli yer değiştiren bir gezgin olduğunu ortaya attı. Dedektif Peter, katilin şehirler arası raylarda bir gezgin olduğu teorisi üzerine bir evsiz kılığına gelip demir yollarında vakit geçirmeye başladı. Ancak bu çaba soruşturmada başka bir çıkmaz sokak oldu. Bu sırada Elliot Ness, Kingsbury'deki gecekondu mahallelerini ve bataklıkları yakmaları için itfaiyecilere, buradaki sakinleri tutuklamaları için de polislere talimat verdiği için basından ağır eleştiriler aldı. Ness bunu özellikle yapmıştı. Kasabın potansiyel kurbanlarını diskalifiye ediyordu aklı sıra. Ancak gazetelerin fail yerine kurbanlarını hedef aldığı için kendisini ne kadar sert bir şekilde yerin dibine sokacaklarını tahmin edememişti. 1938'de Ness polislerine Kingsbury'nin yakınlarındaki 10 blokluk bir yarıçapı içinde her evde arama emri olmaksızın baskın yapma emri vererek durumu daha da kötüleştirdi. Gazetelerin hiçbir zaman öğrenmediği şey ise Ness'in hala gizlilikle çalışma yeteneğine sahip olduğuydu. Davayı araştırdığı 3 yıl içinde daha önce hiç kimsenin yapmadığı bir şeyi başardı. Güvenilir bir şüpheli bulmak. 1936'da Ness, şehrin adli tabibi, yerel bir tıp fakültesinden anatomistler, önde gelen psikiyatristler ve davanın baş dedektiflerinden oluşan gizli bir toplantı düzenleyerek katilin profilini çıkardılar. Katilin zor zamanlar geçirmiş bir doktor veya tıp öğrencisi olabildiği fikri ilk kez burada ortaya atıldı. Hatta adamın bir uyuşturucu bağımlısı, alkolik olabileceği iddiaları yapıldı. Nihayetinde Ness, kimliğini kendi polis müfettişlerinden bile sakladığı potansiyel bir şüpheli hakkında ihbarlar aldı. Ness, aralarında yerel bir uyuşturucu satıcısının da bulunduğu, kayıt dışı bir grup araştırmacı tuttuğu ve bu grup şüpheliyi düzenli olarak izlemeye başladı. Bu adam hakkında öğrendikleri arttıkça Ness, onun katil olduğunu daha çok ikna oluyordu. Adamın adı Dr. Francis Sweeney'di. Ancak Ness daha sonra onu bir takma adla sorgulayacaktı. Sweeney, 1. Dünya Savaşı'nda yaralı askerlerin uzuvlarını kesen bir sahra doktoruydu.
1929'da paranoid şizofreni belirtileri göstermeye başlamış ve 1938'de Ness onu fark ettiğinde ağır bir alkolik haline gelmişti. Söylentiye göre Ness onu sorgulamaya karar verdiğinde adam o kadar sarhoştu ki önce ayılması için birkaç gün beklemeleri gerekmişti. Ness, Sweeney aleyhinde epey dolaylı kanıt topladı. Örneğin suç mahallerinden birinde katil 46 numara ayak izi bırakmıştı. Bu Sweeney'nin ayak izi numarasıyla aynıydı. Ayrıca kasabın bir doktor olabileceği teorisini destekleyen Emily Fronek adında bir evsize ait ilginç bir hikaye vardı. 1934 yılında yiyecek arayan Emily, ikinci kattaki bir doktorun muayenehanesine girmişti. Doktor ona yemek vermiş ancak Emily yemeği yerken başının döndüğünü hissedip ilaçlandığından korkarak binadan kaçmıştı. Chicago'ya kaçan Emily, 1938'de dedektif Murillo tarafından bulunup Cleveland'a getirildi. Polis onu muayenehaneyi teşhis etmesi için Broadway caddesinde gezdirdi ama Emily bir daha orayı bulamadı. Elliot Nuss'ın Sweeney kimliğini gizli tutmak için önemli bir sebebi vardı. Adamın çevresi çok genişti ve yanıldığı kanıtlanırsa bu Nuss için siyasi bir intihar olurdu. Sweeney, Nuss'ın en büyük siyasi rakiplerinden ve kasap davasının yönetimini en sert eleştiren biri olan kongre üyesi Martin L. Sweeney'nin öz kuzeniydi. Nuss Sweeney'i gizlice yakalattı ve bir otel odasında 2 hafta boyunca sorguladı. Chicago günlerinden kalma hatıralarını kullanarak yalan makinesinin mucidi Leonard Keller'i bizzat Cleveland'a getirttirdi. Keller testten sonra Nuss'a şunu söyledi: "Adamım bu. Eğer sana aksini söylersem makinemi pencereden aşağı atsam iyi olur." Ancak tüm bu testlere ve dolaylı kanıtlara rağmen Nuss'ın elinde Sweeney'i dava etmek için yeterli bir delil yoktu. Ve sonunda onu serbest bırakmak zorunda kaldı. Kısa bir süre sonra Sweeney kendi isteğiyle bir akıl hastanesine yattı ve yıllarca orada kaldı. Sweeney, kasap olduğunu hiçbir zaman şüphe götürmemiş bir şekilde kanıtlamamış olsa da o hastanede yattıktan sonra Cleveland'da bir daha asla başı kesilmemiş bir ceset bulunamadı. Kasap davasının uzmanlarından yazar James Beadle birkaç yıl önce verdiği konferansta bir adamın kendisine gösterdiği eski bir fotoğraflardan bahseder. Fotoğrafta aynı muayenehaneyi paylaşan 6 doktor vardır ve bunlardan biri Francis Sweeney, diğeri ise adamın büyük amcası Edward Peterka'dır. Bu muayenehane tam olarak Broadway ve Pershing Caddesi'nin köşesidir. Emily'nin hikayesindeki yer burası olabilir miydi? Beadle'ın teorisine göre Sweeney bu muayenehanenin üst katında yaşıyordu ve hemen bitişinde bir cenaze evi bulunuyordu. Binanın arkasındaki gizli bir rampa doğrudan cenaze evinin tahmin işlemlerinin yapıldığı bölüme çıkıyor ve Sweeney'nin buraya erişimi yetkisi olduğuna inanılıyordu. Bir cenaze evine hazırlık odası, bir seri katilin cesetleri parçalaması ve tüm kanı boşaltması için mükemmel bir yerdi. Resmi olarak Kingsbury Run cinayetleri günümüze kadar çözülmemiş olarak kaldı. Ness'in kamuoyu önündeki imajı Cleveland'daki bu görevden sonra sonsuza dek zedelendi. Şehri terk edip Washington'da bir işe girdi. Ardından Ohio'ya dönerek Diebold adında bir güvenlik şirketinde yöneticilik yaptı. 1947'de Cleveland Belediye Başkanlığı için girdiği yarışı kaybetti. 1951'de işten çıkartıldı, ağır bir şekilde içmeye başladı ve barlarda eski baskın hikayelerini anlatarak vakit geçirdi. 1957 yılında 54 yaşında geçirdiği büyük bir kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Ölümünden bir ay sonra Oscar Frehley onun Chicago yıllarını anlatan ve büyük ölçüde kurgulanmış olan Dokunulmazlar kitabını yayımladı. Kitap en çok satanlar listesine girdi. Hit bir diziye ve ardından Kevin Costner ile Sean Connery'nin başrollerini paylaştığı ünlü bir filme dönüştü. 2004 yılında bazı kimliği belirsiz kurbanların DNA yoluyla teşhis edilmeleri için mezarları tekrar açıldı. Şüpheli Sweeney ise 1964 yılında bir gazi hastanesinde ölmüştü. 1970'te Nuss'ın dul eşi onun belgelerini bir tarihi cemiyete bağışladı. Bu belgelerin arasında Nuss'a yıllar boyunca gönderilmiş, kendisini ve ailesini tehdit eden tuhaf kartpostallar çıktı. Bu kartpostallarından bazılarında Cleveland'da bir akıl hastanesinin damgası vardı. Hatta bir tanesi de şöyle imzalanmıştı: F.A. Sweeney, yani paranoyak nemesis. Peki siz ne düşünüyorsunuz?
Sizce Elliot Ness, Cleveland Torso katilinin gizemini çözmüş müydü? Teorilerinizi aşağı yorum olarak bırakın. Okumayı çok isterim. Eğer başka bir faali meçhul seri katil hikayesi dinlemek isterseniz kanalımdaki diğer videolarıma göz atın. Kendinize çok iyi bakın. Abone olmayı unutmayın.